Merhabalar efendim, merhabalar Pirinçini ben Pirinç'in YouTube Sesin kanalındasınız. gelmiyor. Ben Zaten bir şey düzgün gitse Pelin'i duyamıyorum. oldu. Ne güzel. Ben çıkıp geri giriyorum. Bugün Dolunay var. Sen gir çık ben de kendi kendime konuşuyorum. Nevzat Bey'in de sesi gelmiyor bugün. Ben de bugün inanılmaz sinirliyim. Hayırlara vesile olsun hep beraber. İnşallah hiç kimse seyretmiyordur şu an. Bugün Dolunay mı var? İzleyen biri varsa yazsın. Bugün müydü, dün müydü, bugün en kaçı? Herhalde benim burcumun bir tarafına böyle oturdu diye tahmin ediyorum yani. Ama teknikte bir takım sıkıntılar, efendime söyleyeyim. Güzide bir takım talihsizlikler yaşadığımız için sabahtan beri. Yani herhalde başka biri de olsa benim yerimde sinirli olurdu diye düşünüyorum. Ama şu an YouTube'u hani açıp bir şekilde benim kanalıma denk gelip şunu seyrediyorsunuz da ne hissediyorsunuz onu çok merak ediyorum. Delinin biri kendi kendine çıkmış konuşuyor falan. Mesela Demet'in sesi gelmiyor, Nevzat Bey'in sesi gelmiyor. Fotoğraflarımızın yarısı yok, konuların videoları yok falan. Mesela böyle olunca insan dertleşmek istiyor. Hah geldi. Duyuyorsun inşallah. Şimdi duyuyorum. Ben de dedim ki YouTube'daki insanlara hani denk geldiyseniz ne kadar yani insan der ki manyağa bak kendi kendine açmış dertleşiyor. Dedim ki çünkü bugün Dolunay var herhalde ya da bir gün önce bir şey vardı benim haritamın herhalde ortasına falan oturdu ki daha ne olabilir yani Evet, gerçekten bu arada. Sen yengeç değil miydin? yengecim ben. Evet evet. Senin için zorlu bir dolunay olacakmış kardeşim. Benim evet Öncelikle herkese merhabalar. ya hoş 9 geldin günlük aşkım. tatilden sonra herkesin bayram sonu hallederiz dediği o harika haftaya giriş yapmış bulunmaktayız. Öyleymiş. Çocukların da bu arada son 2 haftası Pelin'cim. O yüzden anneler, babalar, ebeveynler aşırı böyle mutsuz ve telaşlı. Araya çünkü böyle bir şey girdi, bayram tatili girdi. Bayram tatilinden sonra kısacık bir çocukları okula gönderip sonra 3 ay boyunca ne yapacağını düşünecekler. Hı, O yüzden böyle aslında değişik bir dönem yaşıyoruz. Aynı zamanda ülkemiz adına da değişik dönemler tabii yaşıyoruz. Tam canım. bayram tatiline girdik. CHP'ydi, Özgür Özel'di, bilmem neydi falan. Ortalık darmadağın. Ben biraz senin böyle performansını o tarafa doğru şey yapmak adına Ay işte benim de yengecim ama yükselenim Oğlak. Yani bu da şey astrologlar varsa aranızda Oğlak iş konusunda tam bir akıl hastasıdır. Hata kabul etmez. Ben Evet, hata marjımı o kadar genişlettim ki benim artık tahammül sınırım yok. O yüzden bugün ağzımdan çıkanı kulağım asla duymayacak. Şimdi tamamdır. sade ve sadece diyor ki Kanye West saçmalığını konuşalım. İnşallah yani benim de temennim derdim günüm buydu. Elimizden geldiğince tabii Kanye West'te konuşacağız. Ozan Güven konuşacağız. Sabah ben sinirden telefonumu uçak moduna aldım şu an. Bakayım almış mıyım? Almışım. Ama sabah bir arkadaşım mesaj attı. Bir oyuncu arkadaşım hatta şey diyor. Bu Ozan Güven meselesiyle ilgili nasıl bir yorum yapacaksınız? Çok merak ediyorum falan. Erkek bir oyuncu arkadaşım. Aa, Evet yani biraz tabii şey diye bakıyor meseleye muhtemelen hani adamı çok mu linçliyorsunuz falan. Ha bu arada bir yorum. Denk geldim gayet sağlıklısınız. Boş verin aksilikleri. Ozan Güven'in ya valla ben oynattım bu kendi kendime konuşuyorum. Ozan Güven'in mağduriyetini hakkında hak ettiği yorumu sizden bekliyoruz. Siz benden şey bekliyorsunuz. Ozan Güven'i böyle ütüleyim istiyorsunuz ama gerçi onu ben bugün yapacağım. yani bilmiyorum ben bugün bir şeyleri ütüleyeceğim ama Ozan Güven olmayabilir Ben o. yapacağım Emin onu. değilim. Tabii ki ben yapacağım. Peki şimdi arkadaşlar konuları şöyle Ozan Güven'i konuşacağız ama konuşmadan bir çok sevdiğimiz biri memlekete geldi. Güzel bir haberle başlamak istiyordum ben. Yani Eylül Öztürk Türkiye'ye geldi. Biz yani Demet'in arkadaşı benim de arkadaşım ve seviyoruz. Eylül adına ben çok mutlu oldum. Onun bir fotoğrafını görelim bari. Demet dondu Ona galiba. bir hoş geldin diyelim. Ben henüz daha irtibata geçmedim. Çünkü Yalova'da böyle bol bol yesin, işte kokoreçlerini yesin. Ha, Ondan sonra istediği her şeyi tüketsin istedim açıkçası. Güzelce teyzesiyle, ailesiyle hasret gidersin. Mutluluğu yüzünden okunuyor. Ne kadar özlediğini. Yani böyle şeyler her ne kadar orada çok güzel bir hayat kurmuş olsa da insana hani bir şey böyle eğer yasaklandığında ya da oraya artık ulaşamayacağın o gurbet psikolojisi çok zor bir şey. Ee, Yani dünyanın bir ucu ve çok güzel gözüküyor olabilir ama orada memleketinden arada o kadar donuyorsun ki sabitsin ve sabit olarak sana bakıyorum. Yani inşallah izleyiciler de donmuyordur. arada Bugün donuyor sizinle. Benim donuyor. Benim acaba negatif enerjimden elektronik aletler falan bozuluyor olabilir mi? Benim Böyle sorun yok Nevzat Bey. Evet, o yüzden Eylül'ün yüzündeki mutluluğu çok güzel bir şekilde okuyorum. E,
hoş geldin Eylül'cüm tekrar memleketine. Gördüğün doğrular er ya da geç bir şekilde ortaya çıkıp tekrar güzellikler bizimle beraber olabiliyor. O yüzden onun burada olmasından dolayı çok mutluyum. Ben de öyleyim. Bu arada bir yandan Nevzat Bey yazıyorum. Çünkü ben de sürekli donuksun sen. Seni sabit görüyorum. Benim internetim sorun olamaz. Ethernet kablosuyla bağlayayım. İsterseniz ben girip Yani çıkabilirim. Wi-Fi kullanmıyorum. Sırf cinnet geçirmemek için Ethernet kablom var. Yani kendimi bildiğim için sinirleneceğimi. Yayına Soralım. yayındakileri bir soralım mı arkadaşlar? Demet donuyor mu? Yazsanıza. Demet donuyor mu sizde? Bende mi bir sıkıntı var? Donuyor diyor. Evet. Donuyor diyorlar, evet. Ben de donuyor muyum? Demet donuyor mu? Ne güzel ya. Yoksa ben geri geleyim tekrar. Yani Demet bir daha girsin çıksın mı? Ben koskoca Ethernet kablomla donuyor olamam. Ben de şurada ortada koskoca bir böyle şey var. Hani ne deniyordu ona? Yayıcı, zart zurt bir şey. Ben yazarlarsa hem de ikimiz de mi donuyoruz acaba? Ben lanetlendiğimizi düşünüyorum. O da çok makul. Çok okey. Olur, bugün olur yani. Bilmiyorum, yayın donuyor diyor Arzu. Ben de sabitsin aşkım. Bir gir çık istersen. Nevzat Bey, Demet bir girip Geliyorum. çıksın. Hadi ben gidiyorum. Hoşçakalın. Tamam. Biz baş başa kalacağız. Ben size şimdi dertlerimi anlatmaya devam edeceğim. Ben donmuyorum inşallah. Gerçekten çok saçma bir şey olmaya başladı bu. Mini mini donuyor. Okey. Ben donuyor muyum? Size bir şey anlatacağım. Dur. Bak Eylüllerle baş. Şimdi ben sabah bir şeylere çok sinirlendim arkadaşlar. Tamam mı? Hazır yayında hiç kimse yokken bir tek Nevzat Bey var, anlatayım. Anneme dedim ki hiç içimden gelmiyor bu sabah yapmak. Çünkü çok sinirliyim dedim yani falan. Ben ne zaman böyle desem, bakın daha önce mesela bir kere bir yere gitmek istedim. Hiç istemiyorum falan dedim. Gerçekten uçakta arıza oldu. O gün gidemedim. Mesela böyle çok içimden bir şey istemezsem o mekanda falan, ne bileyim şimdi böyle söyleyeceğim, kız garip gelecek size ama yani bir yer yandı mesela. Yani yangın çıkmıştı. O yüzden ben bir şey istemiyorum, o böyle kökten söylediğim zaman arkadaşlar olur. Geldin. Donmayacaksın inşallah. Dinimiz amin. Donuyor muyum? Donmuyorsun. Bence iyisin. Çok güzel. Harika. Evet, Allah. Eylül'e hoş geldin dedik. Bu arada çok yakıştırıyorum. Yani ben çok mutluluklar hep diliyorum da çok da yakıştırıyorum. Çok da şekerler Yok. yani. Laf edenler de ne yapsın? Çekemeyenler anten taksın diye çok iğrenç, çok kötü bir laf vardı. Şu an o geldi. Ben bugün çok kötü espriler yapıyorum ama çok yakışıyorlar. Peki, şimdi hazırsanız şöyle bir, seni de büyüttüm. Ben donmuyormuşum. İnsanlar da bana deli değilsin diyor. Şükürler olsun. Sen yokken bu arada ben dertleşiyorum biliyorsun. Şöyle Evet. oldu. Dediler. Yani ben iyiymişim, deli değilmişim. Bir de böyle sinirli, benim bir kere böyle çok bir şey sinirlenmiştim ve bir şey yapmak istememiştim demek. Birkaç kez oldu. Ve istemediğimde mesela bir kez uçak bozuldu, oraya gidemedim. Bir kez bir mekana gitmek istemiyordum, mekanda yangın çıktı, gidilmedi falan. Yani benim şeyim kuvvetlidir, böyle bir şey istemezsem orada bir şey olur. Bugün de bu yayın inşallah sağ salim, hepimiz sağlıklı bir şekilde. Kolektif bilince doğru şey oluyor böyle. Yengeç Akıyor. burcu böyle. Peki şimdi Ozan Güven'le ilgili direkt Ozan Güven'den başlayalım. Sonra Kanye West'e tabii ki bağlayacağız. Şimdi Ozan Güven'in hafta sonu bizim evin, yani benim şu an bunun evin sokağında, bu arada şurada köşede. Nasıl bir yer orası Pelin? Bir anlatsana Yani nasıl? bir tiyatro var burada bizim köşede. Onun içinde de kafesi var. Yani genelde işte hani oyundan sonra orada oturuluyor. İşte bir şeyler içiliyor. Oyunlardan hani gene böyle çok hani oyuncular olur çoğunlukla tabii. Burada işte alkol de alınıyor ama böyle şey bir yer değil, hani böyle Allah Allah falan öyle bir yer Evet. değil. Bizim burası. Ondan sonra nedir onun ismi? Nevzat Bey, bana bir YouTube linki atmışsınız chatten. Ben ona nasıl bakayım? İşte orada yaşanan bir olay var. Nedir onun ismi? Ozan Güven anladığım kadarıyla oraya gidiyor. Mehmet Aslantuğ var yanında dendi. Fakat ben hiçbir videoda Mehmet Aslantuğ'u görmedim. Gören varsa yazsın. Yani görünmüyor. Yok, gerçekten Mehmet Aslan Tuğ açıklama yapmış orada olduğunu, insanları takip etmek için ayakta olduğunu, insanlarla konuştuğunu anlatmış. Bizim gördüğümüz şu oldu. Ozan Bey oturuyor. Bir hanımefendi de benden hallice sinirli. Benim demek ki halimden. Şu mesafeden sanıyorum git diyor, kalk diyor, git diyor, kalk diyor falan, böyle bir linç edilme durumu var. Ama Ozan Güven'in yüzünde şöyle bir, her zamanki hafif bir gülümsemeyle çok
sakinliğini koruyarak duruyor. Bu biliyorsunuz çok konuşuldu, çok tartışıldı. Ben ütüleme bölümünü Demet'e bırakacağım. Sadece yani ben en son konuşayım. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Onu söyleyeyim sana. Sen videoyu görünce ne düşündün? Videoyu görünce benim kanım dondu birincisi. Şundan dolayı kanım dondu. Bir kere Türk insanının Türk adaletine ve hukukuna olan yetersiz güveni beni çok üzdü. Çünkü bu yargılama bitti. Cezasını aldı. Kızın söz konusu olan şiddet mağduru hanımefendinin ifadeleri doğru olduğunu kanıtladı. Ve burada gerçekten bir şiddet olduğu kanıtlandı. Yani aslında Türkiye bir hukuk devleti olduğu için hukuk nezdinde adamın yargılanması bitti ve o yargılanmaya göre de aldığı ceza kapsamında dışarıda Kadıköy'de bir mekanda oturmasında herhangi bir hukuki engel yok. Anladın değil mi? Dışarı çıkıp biriyle arkadaşıyla oturabiliyorsa herhangi bir hukuki engel yok. Hukuki engelin olmadığı yerde toplumsal bir engel nasıl yaratılabiliyor? Ben bunu anlayamıyorum. Kanım donuyor. Çünkü hem sosyal medyada hem de toplum arasında linç kültürü artık kendini aşmış durumda. Ki bunu yapan bir avukat hanımefendi. Bir avukatın şunu bilmesi gerekir ki bir insan şiddet faili bile olsa, bugün sabah mesela Cansu Canan'ın programında dinledim. Avukat çoğu insan bunu bilmez. Ama Türkiye'de belli bir kapasitenin üzerinde çalışanı olan her kurum bir hüküm giymiş kişi çalıştırmak zorundadır. Ya da birden fazla çalıştırmak zorundadır. Çünkü hüküm giymiş kişilerin daha sonrasındaki hayatlarına kazandırılmaları gerekir. Topluma kazandırılmaları gerekir. Gereken kişiler de toplum arasında gayet tabii bir şekilde gezebilir. Şimdi benim anlamadığım şey şu. Bu adamın bu şiddet faili olduktan sonra geçen sezon ya da bir önceki sezon Taş Kağıt Makas diye bir dizisi vardı. O dizi yayındaydı. Bu adam da başrollerden biriydi. O zaman sizin aklınız neredeydi de sokakta gezebiliyordu da Kadıköy'e mi gitmemişti hiç? İlk defa mı gitti Kadıköy'e? Yani hepsini geç. Yani benim anlamadığım şey şu Pelin. Biz herhangi bir yerde hukuk mücadelesi verilmiş ve o kazanılmış ve suçlu bulunmuş insanları toplumda bir kafede, bir caddede, bir sokakta, bir trafikte gördüğümüz zaman hepsini ağzını burnunu dağıtabilecek seviyede yakınına girebilecek kadar, yakınına girip hakaret edebilecek kadar, gideceksin deyip böyle arka arkaya insanları şey yapacak kadar yetki sahibi miyiz? Ya birbirimiz üzerinde böyle bir yetkimiz var, benim mi haberim yok? Hepsini geçtim. Bu ülkede en büyük şiddet faillerinden biri İbrahim Tatlıses'tir. Ya bunu söyleyeceğim bir şeyden gülüyorum yani hani o gülüşüm şey bir gülüş. Yani o imparator da bu niye Kadıköy'de oturamıyor? Yani o da imparator mu tabii yani işte. Ya ben gerçekten anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Yani bu riyakarlığı, bu toplumsal düzeni kurmak adına verdiğiniz işte bu çabayı neden mesela o hanımefendi gidip de İbrahim Tatlıses'in konserinde yapmıyor da? Çünkü yapamaz bir tane. Çünkü İbrahim Tatlıses'in yanındaki affedersin insan azmanı olan insanlar onu böyle alır alaşağı eder. Anladın mı? Ama bu adam yapmayabilir bunu. Ya da Kadıköy'de yapılamayabilir. Yani Ama acaba kendinize peki göre şuradan da mı bakmak lazım acaba? Yani mesela ben Ozan Güven'i tanımıyorum. Bedri Usta'yı tanıyorum. Herhalde Bedri Usta da Ozan Güven'in en yakın arkadaşı olsa gerek ki bu olaydan beridir. Ozan çok iyi, çok mutlu. Ozan çok iyi, çok mutlu. Elinde telefon yapışmış şekilde story koyuyor. Moral vermek için arkadaşına ki ben arkadaşlık açısından adamın yaptığını Bedri Usta çok tatlı biri. Ve adamın yaptığını da çok okey buluyorum falan ama şey yapıyor yani. İyisin değil mi Ozan falan storylere koyuyor. Peyrin çok okey. Şimdi mesela ben Bedri Usta'yı tanıdığım için şeyi düşündüm. Ya Bedri Usta'ya gitsem desem ki ben Ozan Güven'le tanıştırır mısın? Çünkü ben tek bir şey sormak ve öğrenmek istiyorum. O da oldu mu bu değil. Orayı demiyorum. Ya oldu mu bak Bedri Usta şapkalı olan. Şunu söyleyeceğim. Yani şimdi kriz yönetimi çok önemli bir şey abi tamam mı? Şimdi Evet. o Gülben Ergen'e dönelim. Yani Gülben Hanım'ın kulaklarını çınlatıyoruz ama beyaz gömleğini ve Allah kolyesini herhalde Türkiye'de bir sembol değil mi? Çıkıp bir açıklama yaptı, bir basın toplantısı yaptı ve orada bir kriz yönetimi nasıl yapılır biz öğrendik. Ah, değil mi? Şimdi
Ozan Güven bu mahkemeden sonra yaptığı açıklamalarda acaba bu linçi, bu yaşanan tatsız, evet bence de yanlış ve tatsız olayı biraz körüklemiş olabilir mi? Yani ben Ya hepinizden daha çok olabilir. ben hepinizden daha çok feministim. Herkesten özür dilerim. O hanımefendiden özür dilemem falan gibi. Hayır, Biraz acaba adına ne koyarsan koy, lafını bölüyorum ama körüklemiş de olabilir. Çünkü sen yani. gerçekten bu toplumun riyakarlığı üzerine, yani biz eğer Ozan Güven'i de Kanye West'i de başka şeyde konuşacaksak konuşacağımız ilk konunun toplumun riyakarlığı olması gerekiyor. Onun altına alt başlık olarak açabiliriz bunları. Ozan Güven 6 senedir hiçbir yerde iş alamıyor, onu yapamıyor, bunu yapamıyor. Biz 2026 yılına, yılbaşına bir kolu tutmayan, beyninden keleşle vurulan İbrahim Tatlıses'in daha önce ayağından vurmuş olduğu eski sevgilisiyle olan yılbaşı programını böyle izliyoruz. O zaman o da arsızlaşmış olabilir. Biz hepimiz birbirimizi arsızlaştırdık. Adam da arsızca çıkıp siz feministsiniz, ben bilmem ne demiş olabilir yani. Bence de feministim. Ben hepinizden daha çok feministim diyor. Ben değilim. Ben Yani öyle değilim. değil. Yani Peki kendi daha beyanı. feminist ben. Şimdi hepimiz de feminist olmak zorunda değiliz ki. Feminizmin Bir tanımını kere tanımı doğru yanlış, evet. yapmadığımız için yani feminizmi şey zannedenler var şimdi, hadi aman ah çok da umurumda. Feminizmi şu zannedenler var ya, kadınlar erkekleri yenecek. Öyle bir şey değil feminizm. Cinsiyet eşitliği. Orada bir kadıncıyız, erkeklere ölüm falan değil. Ama feminizmi öyle bir adledince ben feministim. Sen feminist değilsin. Yani başka bir şeysin. Şimdi Ozan Güven'in bence o tavrı biraz, yani o böyle hani herkesten özür dilerim ama ondan özür dilemem, bilmem ne yapmam falan, yani tavır biraz buna biraz müsait oldu. Yani şimdi dün mesela şunu konuştuk, bak aynı yerde oturdum dün. Dedim ki Ahmet Kural buraya gelse, otursa bir şey yaparlar mı Ahmet Kural'a? Ahmet Kural kim? Dönelim bakalım, hani Ahmet Kural'ın da böyle bir davası olmadı mı? Hepimiz baktık bilmem ne. Evet. Ahmet Kural kimse buradan git demez. Yani o böyle bir tepki. Çünkü Ahmet Kural bence, bana sorarsan, sonrasındaki açıklamasında hiçbir şey kaşımadı. Yani oldu tamam ya, hani kapadı meseleyi. Burada ama Ozan Güven'de şöyle bir şey var. Israrlı bir şekilde herkesten dilerim, ondan dilerim. Tek kişilik bir gösterisi var. Oraya çıktığında da bu meseleyi böyle dile getiriyor ve konuşuyor. Yani Ozan bu adam, Güven, evet, bu ülkede Ozan Güven'in tek başına yaptığı var. gösteri yapan insanlar var. Bir yerde de kafede mi oturamıyor? Var tabii, gösteriye giden insanlar var. Hatta böyle paylaşım yapanlar oldu. İşte gazeteciler, kadın gazetecilerden, ondan oyunculardan destekleyenler oldu. Hani bu şey değil bu arada. Hani yaptı canım. Hani bu kafede ki hanımefendinin tam niye böyle bir şey yaptığını gerçekten anlamakta o yüzden zorlanıyorum. Orada haklısın. Evet. Ama hani dönüp E, baktığımızda da Ozan Güven'in o tavrı, tanısam bir tek bunu derim. Yani niye? Hani yani o metin, o okunan metin, o tavır bu millet için çok uygun değildi gibi geliyor bana. Yani Pelin, orada Unutulmasını engelliyor. hani başıma bir sürü şey geldi. Bundan sonra daha fazla hani öyle bir boşa, hani bir boş vitese alıp bir yokuş aşağı inme hali vardır ya. Belki o da olabilir. Yani sonuçta topluma mal olmuş insanların tabii ki örnek olması gerekiyor. Tabii ki şiddeti hiç kimsenin yapmaması gerekiyor. Eğer psikolojik bir sıkıntınız varsa, ilişkinizde bir şey, hepimizin oluyor çünkü böyle şeyler. Gidip tedavi olması gerekiyor. Onun üzerine gitmesi gerekiyor. Birbiriyle uygun değilse olayı bu raddeye gelmeden ayrılması gerekiyor. Neyse, bir sürü şey ama günün sonunda eğer biz ülkece gerçekten şiddet faili olan insanları herhangi bir kafede oturtmayıp hayatlarını zindan edebilecek seviyede, bir de bunu çekip, yani hadi yaptınız, hadi kendi aranızda böyle bir şey oldu. Kaç kişilik orası? Tahminen kaç kişi oturabilir orada en fazla? Ne bileyim, vardır herhalde bir yüz, ne bileyim ben. Yani Tamam, var. bir yerde 50 kişinin oturduğu bir anda Hadi 50 olsun. böyle bir şey yaşanıp bunu medyaya sokmadan kendi aranızda yaşasanız, mesela ilk tweet'i atan, ilk o X'te yazıyı yapan kişi değil mi? O tweet'in görseli galiba şaşırtıcı bir şekilde bizde var galiba Nevzat Bey. Onu verebilir miyiz ya? Hani demin görüntülerin üzerinden geçerken bir tane tweet. Evet bu galiba, değil mi? Bakayım, bir gözlüğüm, yakın gözlüğüm gözümde ama sinirden görmüyorum. Az evvel Kadıköy'de bir mekandan protestolar eşliğinde dışarı attırmış. Ozan Güven'i dışarı attırmış bulunmaktayız. Görüntüler düşer yakında. Ozan Güven'in masasında Mehmet Aslan Tuğya da orada, İşçi Partisi ile alakalı bir inceden şey herhalde. O da kendisiyle beraber çıkarıldı. Detayları anlatacağım diyor. Bu Nasıl evet. bir fail atlayıcı oldu, ne demek ya? Adamın zaten arkadaşı,
Yani ne Faile. diyecek? Ay doğru söylüyorsunuz, o da şiddet failiydi. Dur ben burada onunla küseyim, senin masana oturayım mı diyecek. Yani ben gerçekten insanlardan ne beklediğinizi anlayamadım. Yani genel olarak kendimden de ne beklediklerini anlayamıyorum. O yüzden genel olarak anlayamıyorum. Mesela hanımefendi, bir hanımefendi yorum yazmış. Çok teşekkür ederim. Hı Sağ hı. olun güzel yorumlarınız için. Kızlarım var ve kadınların yanındayım. Tabii ki öncelik kadınların yanı. Bu arada ben yani artık çok da hani o kadar körü körüne kadınların yanında değilim. Çünkü en büyük kadın şiddetini yaşadım 2025-2026 yılında. Artık o kadar yanlarında olamayacağım. Çok özür dilerim. Biraz böyle daha bir adım geriden bakarak şey yapıyorum. Ama yani bu ülkede kadın erkek, yani şu anda cinsiyetle alakalı bir şey konuşmuyoruz. Aynı şey kadın da olabilirdi. Hiç kimse hiç kimseye topluluk içi, ya kalkar gidersin, mekanı boşaltırsın, mekanın sahibine gidersin, dersin ki ya siz atıyorum işte feminizme çok uygun bir mekansınız, yeriniz lokasyonu böyle böyle oyunlara yer veriyorsunuz, bu beyefendinin burada ne işi var, biz işte diğer konuklar olarak burada oturmak istemiyoruz diyebilirsiniz ama Şeyi hiç kimse bu arada, başka bir burnunun şey, dikine girip böyle bağıramaz yani. şeyi hatırlatayım bu arada. Yedi Kocalı Hürmüz'te galiba değil mi? Rol verdiler Ozan Güven'e. Yine böyle bir protestolar falan projeden çekildi. Kendi çekildiğini söyledi. Aklıma geldi Ya onu bunu söyleyeyim. anlayabilirim. Bunlar şey olabilir. Yani hani insanı kaşımamak için. Ya şimdi Yedi Kocalı Hürmüz de kadınsal bir oyun yani. Orada da ne işi var? Yani şimdi Ne gibi bir anladın mı? şey o yani. Yani olmaz. O yüzden hani böyle şeyler olabilir. Ama ben bunu anlayamıyorum. Yani gerçekten anlayamıyorum. Yani bu cesareti anlayamıyorum. Bu cesaretin aynısı sosyal medyada farklı kimliklerle bize de yapılmıyor mu Pelin? Sana da yapılıyor, bana da yapılıyor. Geçen gün mesela senin bir tane Antarktika'ya yorumunu, Benim Antarktika'ya yerleşmeme bir hafta falan kaldı. O yüzden yani o sen de mesela yapılıyor. YouTube kanalında bir tane yorum paylaşmışsın. Bir tatildeydik biz de. Ahmet'le bayağı bir üzerine konuştuk yani. Abi Benim ne senin kadar, evet, benim ne ne kadar var ya? çirkin olduğum, evet, ne kadar çirkin, hala ölmemiş olduğum, biraz Ya giderim hala öyle olsun falan, değil mi? değil. Bana müthiş hakaret Arkadaşlar etmiş bir yorum var, doğru. ya nasıl Evet. diyebilirsiniz yani bunu ve artık şunu söylemeye getiriyorum tam Canım olarak. benim. Tam İzliyorsan ben de seni çok seviyorum. tam İnşallah doğru bir yerdeyiz Pelin. karşılaşırım. Tam olarak hani biz hep seninle şunu konuşurduk. Kuliste de bunu konuşurduk. Hadi bakalım karşımıza geçsin de yolda gördüğünde bize söylesin. Çok Yani istiyorum ya. Çok istiyorum ya. Allah aşkına. o noktaya şu kadar kalmış bak. Ya bunu yapabiliyorsa Ozan Güven'e, düşünsene sen yolda yürüyorsun ve biri gelip Çirkin. sana aa sen hala ölmedin mi diyor. Ben kendimi tutamam. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Bir seneler önce bir kadın böyle bana laf sokuyordu oradan buradan oradan buradan. Ama o zaman yani sene 2014 falan, daha bu kadar işler büyümemiş. Dedim ki ben Suadiye'de evdeyim kardeş, dedim ya. Gelsene dedim, sen benim, çünkü yani şeyim döndü ben. Hadi gel dedim ya, bir kahve içelim falan. Kek yapıp geldi. Sizi çok Ha, gel. seviyorum. Ay, kekiyle geldi, ben sizi çok seviyorum, dikkatinizi çekmek için yazdım dedi. Kek yedik. Böyle bir durumda var tabii. Ama günün sonunda tabii ki hiç kimsenin hiç kimseye böyle şeyler söylemeye hakkı yok da, Ozan Güven meselesinde de şu var. Yani sakin kalabilmesi gerçekten bence de çok Ben zor. kalamam. Yani çok zor, o yaşadığı şey çok zor. Sonrasında yaptığı açıklamayı bir alalım mı? Bayağı da bir müddet açıklama yapmadı adam esasında. Fakat bu çok konuşulunca bir tane açıklaması var. Yazılı galiba değil mi Nevzat Bey? Evet yazılı. Bakayım, benim gözüm bunu sökecek Ben mi? okuyabilirim Sen istiyorsan. okusana, ben yaşlıyım. Estağfurullah. Öncelikle şunu söylemeliyim. Hakkımda düşünen, eleştiren, kızan ya da tepki duyan insanların duygusunu hiçbir zaman hafife almadım. Malum akşam yaşanan hadise benim için çok çok ağırdı. Bir insanın kamusal alanda hedef gösterilmesi, aşağılanması, yargılanması ve oradan çıkarılmaya çalışılması her haliyle sinir ve had aşımıdır. 6 yıldır hakkımda çok şey söylendi, çok şey yazıldı, çok şey haksızca tekrarlandı. Ben hukuki sürece saygımdan sustum ama çoğu zaman aynı dizayn edilmiş ifadelerle, aynı ezber cümlelerle, aynı peşin hükümlerin içinde hedef haline getiriliyorum. Ama sessizlik insanın onurunun yok sayılması anlamına gelmemeli. Kimseden beni sorgusuz sevmesini ya da desteklemesini beklemiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Eleştiri başka şeydir, linç başka şeydir. Tepki başka şeydir, insanı yok saymak başka şeydir. Ben de bir insanım. O mekanda beni en çok yaralayan şey o tepkinin içinde sağduyunun, mesafenin ve insani ölçünün kaybolmuş olması ve provoke edilmeye çalışılmasıydı. Bu sözler öfkeyle değil, sağduyu çağrısıyla söylüyorum. Bu durum artık benim için kabul edilebilir değil. Umarım eleştirirken de, kızarken de, tepki gösterirken de insan kalmayı unutmayız.
Olayın yaşandığı mekan ve muhataplarını önce adalete, sonrasında da Allah'a havale ediyorum. Arayan, soran, yazan herkese teşekkür ederim. Böyle bir meseleyle sizleri yorduğum için hepinizden özür diliyorum. Memleketimin güzel insanları. Ozan Güven. Keşke mesela bak çok güzel bir açıklama. İlk o hani ben ilk mahkemenin sonucunda çıkıp yaptığı sözlü açıklama da bu duyguda olsaydı çok daha ben şahsen mutlu olurdum. Duygu da olmadı diye de bu yapılmaz ama yani. Bize ne canım hangi duygu olduğundan? Yani Yani bu orada o kadar küstah bir hal vardı ki insan çığırından çıkıyordu izlerken yani. İlk ya açıklama. ya hiç ben şuna katılmıyorum. Yani hiçbir şeyin iç yüzünü bilemeyiz. Tabii ki çok büyük bir hata. Şiddet asla affedilmemesi gereken bir şey. Bak ne diyorsun, Ahmet Kural da aynı şekilde anıldı ama şöyle oldu. Ya burada da yani birincisi Ahmet Kural zaten hiçbir zaman 6 yıl boyunca aforoz edilmedi. Yani Sıla da hiçbir zaman bu hanımefendinin yaptığı gibi boy fotoğrafları devamlı vermedi. Yani Ama şöyle bir şey var ya Demet, yani dönüp de Ozan Güven'in şunu demesi lazım. Bu memlekette kadına şiddetle anılan bunca adam arasında niye benim başıma bu geliyor? Acaba yani hani var ya çuvaldızı bir kere ben acaba bir yerde bir iletişim problemi mi yaşadım? Bir tavır problemi mi yaşadım diye de soruyor olması lazım yani adamın da. Eminim bence yani. Aklın yolu bir. Niye bana yapıyorlar demez misin? Ben olsam derim ya bunca bunlar var. Niye bana yapıyorsunuz? Acaba bende de bir hani niye benim zayıf mı gördünüz beni? Yok. Demek ki bana karşı ben hani bir iletişim problemi mi yaptım sebebiyet var. Şu bile olabilir ya. Yani çok bak dün bunu konuştuk. Ben dayak yedim kardeşim. Bayağı ikinci kocamdan dayak yedim. Koruma kararım var benim. Ben insanlara ben dayak yedim dediğinde bana ne dediler biliyor musun? Sen mi? Niye? Çünkü evet bak şunu dövmek kolay. Yani şimdi ben dayak yedim diyorum. İnsanlar ya Pelin Allah aşkına saçmalama. Bak. Kimse bana inanmadı biliyor musun uzun müddet. Yani şey dediler sen kesin kaşınmışsındır. Bilmem sen de vurdun mu tabii benden bekliyorlar ağzına. Hiç kimse inanmadı bak. Koruma kararımı aldım bilmem ne yaptım. Ondan sonra bu bir müddet sonra insanlar dediler ki Pelin gerçekten biz seni ihtimal vermedik. Çünkü tip olarak ben müsait değildim. Şimdi Ozan Güven'e de baktığımız zaman Ozan Güven de böyle çok hani mağdur gibi durmuyor ya günün sonunda. Ben bunu da dün söyledim konuştuğumuz yer. Belki de hani adamın sırf görüntüsünden ötürü bize yani insanlara biraz böyle bir hani gelmiyor ya hani böyle hala dur fiziksel Allah'ın vermiş olduğu tipinden ötürü bile bu tepkiyi ona daha okey yapabiliyorlar. Bana diyorum şimdi benim yanıma başka bir kadın koy. Daha böyle ponçik daha ben mi dayak yedim o mu dayak yedi? Bana daha az insan inandı abi. Tipimden, sesimden, konuşmamdan dolayı bunu kim dövecek dediler. Böyle bir şey. Birazcık belki de adamın görüntüsü ve konuşma şekli insanlarda böyle bir şey yapmış olabilir ama yine de kimsenin hakkı yok bunu yapmaya. O ayrı. Ya onu ayrı tutuyorsak okey. Bak mesela aşağıda diyorlar. İbrahim Tatlıses'e yapsınlar görelim bakalım. Yapamazlar. Anca onu alkışlarlar. Ozan iftar yemeği verdi gazetecilere. Evet. Yani adam tam ayağa kalkıyor. Şeydeki o çocukları götürdüğümüz oyun salonlarındaki hipopotam gibi. Tam kafasını çıkarıyor, çat vuruyorlar. Tam kafasını çıkarıyor, çat vuruyorlar. Yani yani ben bu erkek şiddeti, erkek aldatması, erkek boşanması, işte erkek bilmem nesi üzerinden ün yapmaya çalışmanın veya bu bana bunu yaptı ve ömür boyu bir daha nefes alamasıncı zihniyetten nefret ediyorum. Kadın erkek yani fark etmeksizin. O yüzden de yani maalesef bu konuyu tepkisinin sebebi haklı bile olsa bu tepkiyi hoş göremeyeceğim yani. Yani İzmir'de mesela ben İzmir'de yaşıyordum ya bir dönem. Murat Başoğlu İzmir'de biliyor musunuz? Alışveriş merkezinde falan karşılaşıyoruz. Ben tanımadım. Yani gözlüksüz olduğumda böyle ama yani günün sonunda kimse mesela ona tepki vermiyor. Kimse bakmıyor. Nasıl versin hayatım? Çünkü adamı yok ettiler. Yani adam yani şimdi Ozan Bey gitsin İzmir'de alışveriş merkezine otursun ona yine tepki verirler ama Murat Başoğlu'na mesela tepki vermiyorlar. Bir garip değil mi sizce yani? Hani yani bilmiyorum hani aklın yolu bir acaba yani ben hani Ozan Güven'le ilgili burada gerçekten bugün de birçok insan beni hiç pozitif bir şey söylememi beklemiyor anlıyorum. Ama hani bu da yapılacak. Yani burada çifte standart çok doğru yani. Bu adama bunu yapıyoruz. Neredeydiniz o zaman? Hani daha önce neredeydiniz? ya ne diyorsun sana ya? Yılbaşı programını şakşaklayarak, kepsler yaparak paylaştınız ya. Yanında adamın
Vurduğu kadın oturuyor. Kadın vardı. Kadının bütün kariyeri mahvoldu. Ondan önce Derya Tuna mahvoldu. Ondan önce Perihan Savaş çıkıp bu beni dövdü demedi mi? Aşkım ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada da şu var. Bak şu an daha biri yazmadı, hemen söyle. Diyecekler ki çıkmasaydı programına. Yani o oluyor mesela, hani şey var ya, hani çıkmasaydı programına o zaman. Hı. Hani orada direkt hani ben yazmadan siz söyleyeyim, çünkü bunu söyleyeceğinizi biliyorum. Ama Ozan Güven meselesi, evet, işin ya Mehmet Aslantuğ'un açıklamasını alacaktık, almamışız tabii ki, ama Mehmet Aslantuğ da dedi ki şeye bağladı işi. Ahmet Kaya'nın linçlendiği, milattan önce, vardır izleyiciler arasında, ama bir Magazin Gazetecileri Derneği'nin ödül töreni vardı meşhur. Evet, Çatalhöyük'ten. Adama. Orada mesela o görüntüleri koysaydık eğer, görecektiniz ki herkes orada. Yani Serdar Ortaç elinde mikrofon 10. yıl marşını söylüyor. Ben seneler sonra Serdar Ortaç'la röportaj yaptım ve Ahmet Kaya'dan özür dilediği ilk röportajı ben yaptım Milliyet'te onunla. Ağladık karşılıklı. O gün herkes orada, biliyor musunuz? Herkes çatal atıyor. Atmayanlar 3-4 tane. Hani bugün bu tepkileri veren bir sürü kişi o gün uzaktan çatalı atıyordu. Yani bu birazcık da konjektür değişince, çıkarlar değişince, genelde insanlar böyle yapıyor, ben de öyle yapayım. Oldukça değişiyor insanların tavırı, sabit kalmıyorlar. Ve Mehmet Aslantu ondan haber, yani onu söylemiş. Ahmet Kaya'yı nasıl linç ettiyseniz Ozan Güven'i de şu an öyle linç ediyorsunuz. Linç kültürünü yeşertemeyiz gibi, ezberleyemedim açıklamayı tabii, tahmin edersiniz, ama bir açıklaması var. Mehmet Aslantuğ'un da çünkü üzerine çok fazla gidiyorlar. Yanında olduğu için. Yani yanında, fiziken yanında olduğu için. O da her konuya boşanmasından el ele çıkmasını ekleyerek. Yine mi yaptı? Yine ekle. Gerçekten. Alakasız yani. Anladın mı? Yani Kanye West konseri var. Evet, biz de 30 yıllık eşimden boşanırken el ele. Yani akıl tutulması o da. Onunki de çok değişik bir kafa. Bak gördün mü, acaba diyorum, bazı ünlü isimlerin böyle eskiden, ben yaşlıyım, bizim zamanımızda basın danışmanı vardı. Hani menajer, basın danışmanı. Şimdi böyle her şey karıştı. Biri vardı, tamam mı, bizim Özgür gibi Aras. Yazardı, onun sözünden dışarı çıkamazdım mesela. Yani acaba diyorum, öyle biri mi eksik? Yani Mehmet Bey, artık siz de buraya Arzu Hanım'ı karıştırmayın falan diyecek biri, ya da bir de yani 30 yıllık evlilikten el ele çıktığı konusu yani çok enteresan. CHP Kemal Kılıçdaroğlu gelmiş 30 yıllık evlilikten el ele falan, hep Yani, böyle yani. İşte bu, Evet. hani eksiklik, sanki böyle bir iletişim danışmanı eksikliği mi var, ne var? Yani mesela ben hani diyorum, Ozan Güven için de o açıklama, en azından gülümsemeden mi durmak falan. Hani biraz vücut dili kullanmak. Hani bakın, Gülben Ergen, Üstad Gülben Ergen'e bakalım. Vücut dili uzmanı kendisi. Gerçekten yani bu memlekette biraz da konuşurken elinizi, ayağınızı, kaşınızın, gözünüzün pozisyonuna göre de bir şey anlatıyor oluyorsunuz. Dünyanın her yerinde yani. Yapacak bir şey yok. Kanye West konserine geçelim, çünkü şunu soracağım. Herkes bunu konuşuyor zaten. Şimdi Kanye West konseri niye gitmedi? Bali'deydim. Aramızda zengin biri var arkadaşlar. Teşekkür ederim. Peki bir şey soracağım aşkım. Bali'de olmasan gider miydin ya? Yani yok, ben gidemezdim. Ben lokasyondan dolayı gidemezdim. Çünkü Öyle düşünün adam, yani gider miydin? Öyle soruyorum. çok trafik oluyor. Çok ben böyle şeylere çok gelemiyorum yani. Çok böyle beni şey yapıyor. Bir de hani oradaki stat'tan dinleyeceğim, açar YouTube'dan izlerim yani. Çünkü gerçekten bayağı Peki, uzak. onu sormuyorum ya. Yani Sen bana toplumsal bir duruş anlamında soruyorsun. Ben Ha. ya şimdi Hı. benim toplumsal duruşla konseri bağdaştıramamak gibi de bir durumum var. Bağdaştırmak gibi de bir durumum var. Şimdi ben Hı. çıkıp bu adamın, yani nasıl anlatayım sana? Ya benim konserini izlemek için merak ettiğim biri değil. Merak ettiğim biri olmamasının sebeplerinden biri de toplumsal duruş. Yani ne ben bunun çok aleyhinde konuşup konserine gidip kendimi yırtarım, ne de lehinde konuşup ya hayır ya ben sadece sanatını merak ediyorum diyebilirim. Çünkü bence sanatı merak edecek biri değil. Çünkü şöyle işte zaten herkes paylaşıyor, işte batıyormuş, o sırada Kim Kardashian'la evlenmiş, yok şöyle ahlaksızlıkları olmuş, böyle kötülükleri olmuş, aldatan, zina yapan. Adam Hitler hortlasın da Hitler'e oy vereyim diyor ya. Adam kendisi gördüğünüz gibi siyahi. Benim söylememe gerek yok.
Hani şimdi siyahi, hani zenci demiyoruz ya, biz siyahi diyoruz. Hani ecnebilerin de nigger diye bir lafı var ya mesela, söyleyebiliyor muyum? Bipleriz olmadı. Neyse. Onu böyle söylüyor. Kendi renginden diyeyim insanlara bunu yapıyor. Kadın şiddeti dersen gırla. Yani Trump'ı desteklemesi çok siyasi bir duruş. Hadi oralara çok girmeyeyim ama yani günün sonunda adamın bak saydığım şeyler arasında 50 tutulur. Maşallah bir şey var mı ortada? Kim Kardashian'la evliliğiyle bambaşka bir şey ama oradaki üslubu, tavrı, saygısızlığı falan falan. Şimdi biz bunun konserine koşarak böyle ya Allah bismillah falan diye herkes gitti. Ben listeyi koyabilseydik kimler kimler gittiler efendim, orada paylaşım yaptılar. Bir gün önce de Ozan Güven'i pü Allah müstahakını versin falan dedik. İşte ben sana tam olarak az Ne önce... yapıyoruz? Bu arada Mehmet Bey, hayırlı forumlar diliyorum. Aşağıda bir tanışma eğilimi var anladığım kadarıyla. Gerçekten onur duyarım. Öncelikle yani burada 2 tane boşanmış kadının hadi ver ikinci baharımdayım diyeyim. Ondan sonra burada bir mürüvvete vesile olmasından ben gurur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Mira kim Mehmet Bey? Ne yapıyorsunuz aşağıda? Mira'yı ben tanıyorum. Yani hep geliyor Mira. Mira çok Öyle mi? Çok iyi, hayırlı çok forumlar. tatlı. Mira çok bu arada müthiş yorumlar yapar ve çok 5 senedir tanışıyorlarmış. Ne güzel. Pardon. Olsun, yine de hayırlı. Oo. Şimdi ben adamı şöyle söyleyeyim. İngiltere girişi engellendi. Polonya konseri iptal edildi. Forbes ve Reuters ajans dedi ki bu bizim konserden sonra 118 bin kişi gitmiş konsere. Yani adam böyle ikinci bahar dedin ya demin, adam öyle bir şey yazıyor. Yani dünyada herkes adamı bir yerden atıyor, biz böyle yaptık. Allah gel bağrımıza basalım ya. Sen ne güzel gezegenin üstüne çıkmışsın falan. Mesela Sabahat Tümer, alamadık bunları. Sabahat Tümer gitti konseri. Dün storylerde bir açıklama yapıyordu. Vallahi şimdi taklidini yapamayacağım. Severim tabii ki. Yani tanımam, uzaktan sempati duyduğum biri. Yani şey gibi konuşuyor. Kim ki Kanye West? Yani bu saydığım hiçbir şey bilmiyor. Yani Kanye West konseri var dediler. Biz de gittik. Gezegenin üstünde ve dünya gezegenin üstünde adam yürüyor. Ben tam olarak öyle olduğunu düşünüyorum, biliyor musun? Yani Abicim, senin bildiklerini bilmediklerini düşünüyorum. Bilseler de önemsemediklerini düşünüyorum. Kanye West konserine gitmek onlar için daha presentable bir şey olduğu konusunda, yani o da bu arada yani 120 bin kişi diye konuşuyorlar da ben orada gördüğüm en az 5 bin kişinin davetli olduğunu ve oraya 0 lira verdiğine eminim. Öyle olduğunu düşünüyorum. Bence yani Türk toplumunda bu kadar şuur beklenmemeli artık. Ve bunun da çok haklı sebepleri var. Ekonomik sebepleri var. Ondan sonra devamlı olaylı bir ülkeyiz. Pandemiden beri neler yaşadık. Pandemiden öncesinde de zaten yaşıyorduk falan. Yani ay ülkemize bir star geldi. Beni de davet ettiler, gittim. Öyle mi demiş olduğunu düşünüyorum. ya bu elinizdeki delireceğim o. Elinizdeki telefonu kullanmıyor musunuz? Kurban olduğum yani hani gazetecisin sen. Yani, Gidenler arasında yapmayın. ben Her onu şey ya Kanye West kim? Ya Kanye West kimdir? Ben kimin konserine gidiyorum falan. Hani bir bakayım ya bu adam ne söylüyormuş falan. Bunların hiçbiri yok mu? Bakayım. ben Mesela orada şarkısını bilen ve dinleyen olduğunu da düşünmüyorum. delirdiniz herhalde. Mesela bak Balçiçek İlter'in tweetini koysana. Onu aldık Nevzat Bey. Allah'tan onu aldık. O çok güzel özetledi. Hayatımızı kurtaracak şu an. Yoksa çünkü Balçık'a selam. Balçık gerçekten çok güzel bir yorum yapmış. bak yapıştırmış şurada. Bir, altta bir notu var onun, bir gelsin. Onu çünkü soracağım, ben anlamıyorum. Gelebiliyor mu? Allah'ım. Maşallah dedim 40 gün yaşamıyor gerçekten. Vallahi yaşamıyor billahi. Senin Balçık. peki Hayır, en hayır. şaşırdığın kim? Dur dönsün, dön. En sona gelelim. Bakın dünya bu Sabah Tümer'in çok sevdiği gerçekten müthiş bir dekor. Okey. Çiğ köfte ikram etmişler. İshal olmuş mesela, böyle şeyler konuşabiliriz isterseniz. En son fotoğraf ya. Tövbeler olsun gerçekten. Bak Gerçekten. tabii İsa, teşekkür ediyorum. Bak şimdi burada büyüteceğim. Diyor ki Kanye West aralarında cinsel istismar, taciz ve tecavüzün de bulunduğu çok sayıda açılmış ciddi davalarla karşı karşıya olan biri. Konser verecek yer bulamıyor. Siz gidip doldurmuşsunuz stadı diyor Balçiçek. O zaman Ozan Güven'e bu öfke neden? Altta bak bir tane not var. Çok bence esas enteresan olan kısım bu. En çok da Yahudi tanıdıklara şaşırdım. Adam Nazileri övüyor. Avrupa'da hiçbir ülke adamın konserine izin vermiyor. Siz burada yani bizim Yahudi
arkadaşlarımız efendim, tanıdıklarımız falan koşarak yaşasın Kanye diye alnına Kanye West şeyi yapıştırıyor. Şimdi bana bunu Allah rızası için açıkla. Açıkla. Yani bunu bana anlat ki ben anlayayım. Tekrar söylüyorum. Dünyaca ünlü bir star geldi. Ondan sonra benim sosyal medyam için harika bir içerik bu. Ondan sonra Kanye West konserine nasıl gittim? Kanye West konserine giderken ne giydim? Konserde ne yedim? Çiğ köfte mi dağıtıldı falan. Tamamen şuursuzca bunun içeriklerini yapmak için şey yapıyorlar. Başka hiçbir açıklaması olamaz bunun. Yani çünkü böyle bakıldığında eğer biz başkalarının hayat hikayelerinden ibret alabilseydik, başkalarına doğru bir tepki gösteriyor olabilseydik zaten önce kendi ülkemizdekilere yapardık bunu doğru şekilde. O yüzden hele de dünyaca ünlü bir star geliyor. Zaten bu arada çok da itici davranıyor adam. Yani aşırı itici davranıyor. Otelin önünden gelirken hiç kimseye bakmıyor falan, saçma sapan hareketler yapıyor. Ondan sonra adam da çok iyi yani zaten utanıyor olsa buraya gelmiyor. Ya adamın zaten olayı bu yani. Hani ben çok isterdim bizim ne oldu Demet? Bizim hani bu böyle hani Kanye'nin konserindeyiz diyen çok ünlülerimiz var ya mesela, her yere girebilenler falan. Onlardan bir tanesi denk geleydi. Merhaba Kanye Bey demeye çalışaydı mesela. O zaman Anye'yi, Konya'yı hep beraber görecektik. Yani hani öyle bir adam, hani aklım duruyor Demet, gerçekten bak samimi. Ve aralarında yani şimdi ben hiç kimseyle kavga etmek istemiyorum ama tanıdığım çok da böyle sevdiğim insanlar da var. Diyorum Allah Allah. Hadi onu almamışız. Onun ismini ezberledim. Zeynep Farah Abdullah gitti ya. Niye onu ayrı tutuyorum biliyor musun? Zeynep Farah Abdullah her türlü efendim haksızlığa karşı Twitter'dan oradan buradan yorum yapan, değil mi? Siyasi meselelerde susmayan, kadın hakları için konuşan falan. Bakayım kimler tanıdığımız. Hazar Ergüçlü'müş. Uzaktan Defne Samyeli. Ama Zeynep Farah Abdullah önemli. Çünkü o hakikaten konuşan, okuyan, düşünen, fikir sahibi olan biri gibi durur ya. Mesela o Kanye West konserine gitmesi eleştirildi diye milletle kavga etti. Bunu çok bulmuş. Nasıl bir tane vardı paylaşım. Bunu böyle çok bulmuş. Gereksiz linç edildiğini düşünüyor Zeynep Farah Abdullah. Konsere gitti diye kızdılar. Yani ben konser üzerinden ayrışmayı doğru bulmuyorum. Ama yani açıkçası benim de burada neyi doğru bulup neyi doğru bulmadığımda pek bir önemi yok yani. Çok da öyle söylemiş olmak için söyledim. Aşkım ama şu var ya, ben şuradayım bak. Gidip mesela atıyorum bir çok dümdüz bir tırnak içinde düz hiç siyasi görüş O zaman bildirmiyor. İbrahim Tatlıses konserine gidenleri de linç etsinler. Abi ya bak, hiç toplumsal görüş bildirmeyen biri ol, tamam mı? Yani hiç hassas olma, biz senin bir birikimin olduğunu düşünmeyelim yani. Sen sadece ürün tanıtıyor ol. Atıyorum git o zaman. Bunlar Tanıyana aşk olsun yani. Ondan sonra ama sen eğer böyle bütün siyasi meselelerde, toplumsal dertlerde, kadın cinayetlerinde, kadına şiddet, yok efendim eşitlik, hak, hukuk, adalet ortalarda konuş. Sonra Kanye West diye gidince Zeynep Farah Abdullah'ı tabii ki linç ederler. Yani o birazcık daha yapacak. Zeynep Farah Abdullah değil bu arada. Zeynep Farah Abdullah değil kendisi. Onu tabii ki yaparlar. Birazcık diğerlerine göre paralarlar diye düşünüyorum. Orada biraz haklılar bence. Yani yani işte söylediğim gibi bence ya. Ozan Güven ve bu mevzu aynı. Bunun çatısı da riyakarlık. Peki bundan sonra ne olacak sence? Mesela şöyle kapanış, şunu merak ediyorum. Şimdi Ozan Güven yazılı açıklama yaptı. Ondan sonra bir daha böyle bir şey yaşar mı sizce? Hem yaşamaz hem de bundan sonra ona antipati duyan ve gerçekten hayatı boyunca Ozan Güven izlemeyecek olan insanların bile ya bu kadarı da olmaz deyip daha da onun yanında olduğunu görecektir bence. Çok doğru. Bak, bu yorumuna %100 katılıyorum. Niye? Çok alakasız ama böyle dün artık haberler için tarıyorum ya 2 gündür ben. Ondan sonra Gül Gölge'yi gör. Bak çok alakasız ama Gül Gölge benim çok beğendiğim bir kadındır. Ben de Ya çok ben severim. bayılırım ve çok da güzel kadın. Gül Gölge hiçbir konuyla ilgili yorum yapmaz falan. O bile açtı, dedi ki ya arkadaşlar, bu Ozan Güven meselesi de artık biraz cılkını çıkarmadınız mı? Yani adam yargılandı bilmem ne, artık yeter değil mi falan diye. Yani meseleyle ilgili konuşmayacağı varsa da insanlar konuşuyor ve de adama antipati duyan insanlar artık antipati duymuyorlar. Yani o Zeynep Evet. Abdullah Kanye West'e kavuşma anı. Çok iyi. Çok mutlu bak. Demek ki güzel Allah konu. mutlu etsin. Ne diyeyim?
Dekor çok iyiymiş. Sabah Tümer'den dinleyeceğim onu. O kadar iyi anlatıyor ki bir gezegen Küçük Prens gibi çıktı falan. Gerçekten bir nevi Küçük Prens diyeyim. Yani bambaşka bir yerden söylüyorum. Allah'tan bu söylediğim hiç kimse o kadar anlamayacak. Peki yani Ozan Güven'in tırnak içinde kötü anlamda söylemiyorum ama işine yani onun lehinde oldu esasında bu yaşanan protesto anladığım kadarıyla. Böyle Ben bir İnşallah bundan sonra böyle bir şey yaşamaz diyorum. Onun biz dışında ülkece haksızın yanında durmayı çok sevdiğimiz için şimdi de Ozan Güven'e haksızlığa uğramış olarak gördüğümüzden dolayı şimdi de birazcık da onun yanında durmak isteyeceğiz. biz haksızın yanında mı duruyoruz? Biz nerede duruyoruz? Yanında durup yapmayı çok seviyoruz. Ama yani haksızlığa uğramadan önce de onu hiç görmüyoruz. Yani ülke öyle bir ülke. Yani bir de çabuk fikrimiz değişiyor. Ben bizim Tabii. yani hepimiz adına şunu söyleyebilirim. Balık hafıza dedin mi biz? Uydum akıl dedim mi? Yani biz hakikaten bir de Allah aşkına rica ediyorum şurada kamu spotu gibi biraz araştıralım ya. Yani gidebilirsin Kanye West konserine. Kim olduğunu bil. De ki ya Nazileri falan destekliyor da ben de şu dünya gözüyle şu kara oğlanı göreyim de git. Ağzımı açma. Ama anladın mı? Kim bu bilmiyorum. Öylesine. Pelin ya. Değil mi Dünya abi? gözüdür. Karaoğlan'ı gör. Kaya West konseri. Bir şey söyleyeceğim ya Kanye West'te de bir ırkçılık yapılacaksa yapayım bari. O hakka da sahip olduğunu o hak etti. Benden rahatsız olacağım umurumda bile olacağını zannetmiyorum. Biri de demiş ki bu ülkede her şeye rağmen Mira'nın yorumuyla kapatalım. Bu ülkede her şeye rağmen Polatlar merak ediliyorsa her şey mübahtır diyor. Tam olarak öyle. Mira çok iyi demiştim ben sana. Peki Tamam. efendim sanıyorum linç gelsin sonuna geldik. Bana bugün sabrettiğin için sinirime rağmen, negatif enerjime rağmen sakin sakin tatlı tatlı karşımda durduğun için herkesin önünde sana teşekkür etmek istiyorum. Ya ne demek? Olur Gerçekten. böyle. Hiç önemli değil. Önemli olan hepsi telafi edilsin. Başka bir şey olmasın. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Artık bundan sonra yakın zamanda uzunca bir tatilimiz olmadığı için bol bol artık evlere de geçeceksiniz. Okullar da bitiyor. Bol bol bizi izlersiniz diye düşünüyorum. Evet. Biz o zaman önümüzdeki pazartesi inşallah Allah izin verirse 12'de burada olacağız. Ben buradan şey de söylemek istiyorum. Ben Ozan Güven'le röportaj yapmak gibi bir hayalim, derdim var. Yani buradan ama söyleyeceğim yani. Böyle evrene yolluyorum. Çok isterim. Şey değil bu arada. Karşıma alıp öyle miymiş, böyle miymiş diye gerçekten diyalog kurmak istiyorum. Buradan da onu evrene yollayayım. Kulaktan kulağa belki gider kulağına. Herkes kendine dikkat etsin. Paylaşırsanız, beğenirseniz, kanala abone olursanız da çok sevinirim. Nevzat Bey elinize sağlık. Size de çok teşekkür ediyoruz. Herkes kendine dikkat etsin arkadaşlar. Hoşçakalın.